çok klasik bir soru. Bel fıtığı patlaması tehlikeli mi? Böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Bu çok soruluyor. Tabii ki buradaki patlama böyle büyük bir böyle infilak gibi değil ama aslına baktığınızda fıtık zaten oradaki kesenin yırtılıp içindeki sıvının dışarıya çıkması. Bunun dereceleri oluyor tabii. Ben onu belki buradan görsel olarak bulmaya da çalışayım şimdi sizler için. Dereceleri var onun. Benim bir sunumumda vardı. Yani bunun mesela başlangıç seviyesi MR'larınızda bulging yazar. Bulging olarak geçer. Protrizyon, herniyasyon seviyesi var. Bunda sinire baskı olabilir işte o ikinci seviye dediğimiz. Sinire baskı olabilir ve yayılan ağrı olabilir kolda ya da bacakta. Patlak fıtık dediğimiz yani ekstrüde disklerde ise içerideki sıvı tamamen boşalıyor ve çok hani klinik olarak da kuvvet kaybı, aşırı uyuşmalar, karıncalanmalar, şiddetli ağrılar görülebiliyor. Ama her hastada da öyle olmuyor. Yani burada da ilginç bir şey var. Şimdi bazen çok küçük bir fıtık öyle bir yerde oluyor ki kişi ağrıdan duramıyor ve ameliyata gitmek zorunda kalıyor. Bazen de çok büyük bir fıtığı olan birisi yıllarca o fıtıktan bile haberi olmadan yaşamına devam edebiliyor. Bununla ilgili yapılan birçok çalışma var. Özellikle Amerikan futbolcuların birçoğunun fıtığının patlak olduğu söyleniyor. Özellikle buz hokeyi oynayanlarda da yine NHL oyuncularında patlak olmasına rağmen hiçbir ağrı hissetmiyorlar. Yani çok tehlikeli bir şey değil ama şu durumda tehlikeli. O teşhisle birlikte aynı anda kuvvet kaybınız, geçmeyen uyuşma, geçmeyen ağrı, idrar kaçırma bunlar artık kırmızı bayrak ve çok dikkat etmeniz lazım. Acilen hemen bir uzman hekimle bu süreci yönetmeniz gerekiyor. Donuk omuzda şu en büyük yanlışı söyleyelim önce. Tedavi sırasında hastaların zorlanması. Yani kolu açmaya çalışırken hastaya acı çektirerek bunu yapıyorsa eğer yapan kişiler orada bir hata yapılıyordur. Çünkü orada hem hastaya yeni bir travma oluşturuyorsunuz hem de tedaviden beklentisini artık hastanın yani korku oluşturduğunuz için hasta tedaviye gelmek istemiyor. Ve siz o zorlamayı yaparken değerli meslektaşlarımız ya da her kim yapıyorsa belki evde bazen kendileri yapıyorlar, zorlamaya çalışıyorlar klinikte gördükleri için. Bu öncelikle yanlış donuk omuzda. Zorlama kesinlikle hastanın canını yakacak şekilde zorlama. Bu şekilde egzersiz de yine yanlış. Ama ne doğru? Doğru mobilizasyonlar, doğru egzersiz, doğru postür ve yine donuk omuz hastalarında mutlaka aynı anda diğer segmentlerin de işte servikal dediğimiz boyun bölgesinin, işte kostaların, kaburgaların, sırt bölgesinin yani bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Burada basit bir test yaptırabiliriz size. Ekranların başındaki herkes de deneyebilir. Oturduğunuz yerde kamburunuzu çıkarın lütfen. Böyle iyice kamburunuzu çıkarın ve kamburken kolunuzu kaldırmaya çalışın. Ben şu an tabii ceketten çok zorlanıyorum ama ayrıca kamburumu çıkardığım için de kaldıramıyorum. Yani kamburumuzu çıkardığımızda, postürümüzü bozduğumuzda omuz hareketimizin limitlendiğini görüyoruz. Bu ne demek? Demek ki postür de omuz hareketini etkiliyor. Adezif kapsülit dediğimiz o donuk omuz hastalarında aslında süreç hiçbir şey yapmasanız bile bir yıl içinde kendi kendine bazen 2 yıl içinde toparlayabiliyor ama bu süreçteki işte travmalar o süreci uzatabiliyor. Yıllarca sorun yaşayan kişiler var. Bizim yaklaşımımız daha sakin, egzersiz, mobilizasyon, yumuşak doku yani kasların gevşemesi, sonrasında güçlendirme, postür düzeltme ve hastalar da bundan memnun kalıyorlar. Tabii ki ev programı çok önemli. Senin eklemek istediğin bir şey varsa Yok Pelin. hocam, donuk omuz için genel olarak. Donuk omuz için genel olarak yaklaşımımız bu. Ama sosyal medyada da şöyle bir şey var işte bazı arkadaşlar çıkıyor bir günde donuk omuzu açtım der gibi durumlar paylaşıyorlar. Onlar da hoş değil. Ben birkaç kere ekranda omuz hareketi kısıtlı birilerini çok hızlı açtım ama onu donuk omuz değildi onlar. Onu da açıklama getireyim. Şimdi izleyen varsa onu hatırlayacaktır. Eğer omuzdaki hareket kısıtlılığı boyun kaynaklıysa boyuna yapılan müdahaleyle bu çabuk açılabiliyor ama donuk omuzda o çok mümkün değil. Dokuyu çalışmak gerek. Direkt Evet. omuzu çalışmak lazım. Şimdi bizim hem seyircileri de biraz ısıtmak anlamında bir testlerimiz var. Testlere bir geçelim. Evet, tek ayak üzerinde 10 saniye durabiliyor musunuz? Bunu bir herkes şu an ekran başında denesin. Tek ayak üzerinde 10 saniye durabiliyorsanız kendiniz eğer bunu başarabiliyorsanız gözleriniz açık bir şekilde 2 puan kendinize verebilirsiniz. Bunu bir herkes denesin hızlıca. Denge testini yapıyoruz evet ilk başta. Ayağa kalkıyoruz. Bir ayağınızı yerden kaldırın ve 10 saniye tutalım. Evet, ikinci testimize geçelim. İkinci testte de kollarınızı kullanmadan sandalyeden kalkmaya çalışacaksınız. Kaç puan üzerinden demişler. Eğer yapabiliyorsanız 2 puan alıyorsunuz. Zorlanarak yapıyorsanız 1 puan alıyorsunuz.
Hiç yapamıyorsanız 0 puan alıyorsunuz. Sandalyeden oturduğunuz yerde kalkabiliyor musunuz? Bir deneyin bakalım. Hiç tutunmadan kalkabiliyor musunuz? Yaşlılığınızın nasıl geçeceğini söyleyeceğiz burada. Üçüncü test en zoru. Bunu bana yapmışlardı. 40'ımı geçtikten sonra hani bakalım yapabiliyor musun diye evdekiler yapmıştı. Yerden kalkma testi. Arkadaşlar yere oturuyorsunuz. İstediğiniz şekilde oturabilirsiniz, fark etmez. Tutunmadan kalkacaksınız. Hiçbir yere, yani elleri kullanmadan oturduğunuz yerden sadece bacaklarınızla kalkacaksınız. Ben bunu yapabiliyorum. Hı? Ben bunu yapabiliyorum. Ben de denedim, yapabiliyorum. Bu en zoru bence bu. Bayağı zor. Omuz hareketliliği testinde şunu yapıyoruz. Bir elinizi yukarıdan getiriyorsunuz, sırtınıza doğru götürüyorsunuz. Diğer elinizi de aşağıdan ona doğru yaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Neyse ki dokunabildim. Aynısını diğer tarafla da yapıyorsunuz. Mesela sağ omuzumda benim bir Ezdeşir Hoca'nın burada yaralaması var. İz Ders bırakmış sırasında hoca, iz izleyelim. bıraktı. Şu şekilde yine sağda bakın, sağ kolumu götüremedim. Sağ omuzumda bir sorun var. İlgililere duyurulur. Beni tedavi edin lütfen. Hep hastalara çalışıyoruz. Kendimize hiç çalışamıyoruz. Evet, şu an mesela üçünü de yaptım diyen var. TikTok'ta İlknur Hanım, tebrik ediyoruz. Hepsini yaptım diyor Aynur Hanım. Size de tebrik ediyoruz. Vallahi mükemmelsiniz. Evet, omuz hareketliliği testini yaptık. Postür testi bu. Postür farkındalık testi. Sırtınızı duvara yaslayacaksınız arkadaşlar. Sırtınızı duvara yaslayın. Topuklarınız da duvara değecek. Sonra sırtınız ve topuklarınız duvara değmişken başınızı duvara değdirebiliyor musunuz? Bir bakın bakalım. Burada kamburunuz var mı yok mu ona bakacağız. Sorularınızı birazdan alacağız. Herkeste bir sorudan tek geliyor. omuzda olmuyor değil mi? Bazı kişilerde evet tek omuzda olmadığı yazmışlar. Evet. Diğer testimiz nefes kapasitesi arkadaşlar. Derin bir nefes alacaksınız. Ne kadar sürede alıyorsunuz bunu sayacaksınız. Derin bir nefes alıyoruz. Ne kadar sürede sayıyorsunuz. Yani kaç saniye nefes alıyorsunuz, kaça kadar ulaşabiliyorsunuz. Bu da size solunum kapasitesi hakkında bir fikir olacak. Şimdi sonuçlarınız ne çıktı? Yorumlara yazın. Bunlar yayın sırasında yaptığımız mini testler ve bu soruların cevabı şimdi şu. 80 yaşına geldiğinizde bu hareketleri yapmak istiyor musunuz? Mesela 80 yaşına geldiğinde ya da 75-70'li yaşlarda, ya geçtim hadi 40'lı yaşları söyleyeyim. 40'lı yaşlara gelip de şu an bu hareketleri yapamayanlar lütfen yorumlara yazsınlar. Özel olarak ilgilenmemiz gerekebilir sizlerle.